Aysun Öz'le baş başa da bugün konuğum sevgili Necip Memili. Kendisini ekranlardan severek izliyoruz ama ben Afife oyununda da bayıldım. Çünkü bir karakteri değil, ters köşe bir sürü karakteri canlandırıyor. Gerçekten sahnede yani insan bir dakika bile kopmuyor oyundan. Yani o kadar hızlı akıyor ki Çok. 2 saat böyle su gibi akıp geçiyor Afife'de. Öncelikle onun için tebrik etmek Çok istiyorum. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ve şimdi seni zorlayacağım sorularıma geliyorum. Hazırım. Buyurun. Evet, son zamanlarda gittiğin en çok keyif aldığın konser. En son gittiğim konser Melike Şahin'in konseriydi. Bu ara benim hayatım biraz yoğun geçtiği için sadece iş odaklı. Ama az kaldı yani. Sadece oyun olacak artık hayatımda. Evet. O yüzden sonra başlayacak ufak ufak. Evet, ama gittiğin konseri hatırladığına göre çok da uzak bir zaman değil diye düşünüyorum. Yok, biraz uzak bir zaman. Büyük bir ihtimalle yaz sonu gibiydi. Aa, yine iyi canım. Ya sen. gerçi uzak değil ya. Yaz başı ya da yaz sonu gibiydi. Evet. Bence gayet. Hayalini kurduğun bir konser var mı? Mesela ben Aretha Franklin'i ölmeden keşke izlesem Ya, dediğim. Benim izlemek istediklerimi çok Öldü mü? dermişim. Benim eşim Didem, bizim kültür sanat etkinliklerimizin hepsinin listesini o yapar. Benim boş olduğum zamanlara göre o koordine eder. Genelde ben onun da benim sevdiğim şeyleri bildiğim için Evet. ona bırakıyorum. Amerika'da bir sürü pop yıldızının çıktığı, neydi o ya? Eminem'in çıktığı, Snoop Dogg'un çıktığı bir stadyum konseri. Öyle bir şeyi çok dinlemek isterdim ama şeyi daha çok seviyorum ben. Sesini çok sevdiğim insanları daha akustik kafada dinlemeyi seviyorum. Fakat ne bileyim, büyük stat konserlerini izlemeyi, o şovu seyretmeyi çok seviyorum. O ayrı. Evet, onların da tadı başka oluyor. Aynen Evet, öyle. ben de akustik severim ama Evet. birlikte o hep beraber. O başka bir kafa. konser İşte burada dinleme. yaptığımız da onun Evet, gibi bir şey. aynen öyle. Ama şu an aklımda yok valla. Şunu gidip izleyeyim ya da sıralamasını bilmediğim için. Son zamanlarda gittiğin ve etkilendiğin bir sergi var mı? Ya da kafanda olan şu sergiye gideyim, aklımda da şu var. Genelde bu aralar kendimizle alakalı kısımları biraz es geçiyoruz bilerek biz ebeveyn olarak. Asya odaklı gidiyoruz. Evet. İstanbul Modern'de sanırım geçen gün Didem söylüyordu. Asya'nın görebileceği bir sergi var. Kimin olduğunu hatırlamıyorum. Bunun için özür dilerim. Ona gideceğiz büyük ihtimalle. Evet, İstanbul Modern'de Sömestre çok az kaldı çok çünkü. az kaldı. Ara tatil geliyor Yanlış şimdi söylemiyorsam zaten. eğer İstanbul Modern'de sanırım. Evet, Yanlış İstanbul söylemiyorum. Modern'de Japon bir sanatçının çok güzel bir sergisi var. Çok da etkileyici. Mesela o Bu fikri değişik. mesela senden öğrenmiş olurum. İyi, bunu Didem'e söylerim. Ama Asya'nın yaş grubu için bir şey var. AKM'de Hani... Picasso'nun falan ve çok Picasso'ya güzel. gideceğiz. Picasso'yu. Evet. Bravo. AKM'deki Tebrik ederim. sergi. Orada Teşekkür çocuklar ederim. için de çok güzel atölyeler Aynen var öyle, bu aynen arada. öyle. O gün daha konuştuk bunu. Bir de ben şey tavsiye ederim. İstiklal Caddesi'nde geçen yıl İş Bankası'nın açtığı Resim Heykel Müzesi'nde evet. çok güzel sergiler var. Didemciğim, duy bunları unutma. Evet. O da hem çocuklar için Gidilebilir. hem büyükler için çok güzel bence. Aynen. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Böylece hani ben de küçücük Yo, naçizane ben de tavsiyelerde dürüstçe söylüyorum valla gerçekten. Hayat şu an başka bir yerde. Evet. Onun bitmesini sağlayıp öbürüne odaklanmak daha iyi oluyor bana. Çünkü karman çorman bir hale gelince içlik döküyorum ben. O Tabii yüzden tabii. hiç Bir de gerek yok. çok şeye odaklısınız zaten işinize. Bir Bu de ara. hem tiyatro hem şu anda setler var. Aynen öyle. Bir Çok de dürüst güzel. davranıyorum ya. Evet, bir plan yok şu anda. Belki de olacak yani. O biraz rahatlayınca oluyor. Evet, sevdiğin bir ressam var mı? Abidin Bunun Dino. resmi. İşte evet. Abidin Dino. Abidin Dino'yu çok severim. Evet. Salvador Dali'yi çok severim. Evet. Sevebileceğim bir sürü isim var. Öbürüne ayıp olur. Bu ikisi. Abidin Dino güzel. Evet, Abidin Abidin Dino hem Dino, bizim o benim ressamımız. dünyamı da çok güzel anlatıyor. Yazılarını da çok severim. Bir de hani hemşerim. Evet. Onun doğup büyüdüğü, isminin geçtiği sokakta çocukluğum geçti. Ya ne kadar güzel. Evet. O zaman çok iyi anlıyorum şu anda. Niye onu Abidin Dino oldu. söylediğini. Peki yazar ya da şair desem? Şimdi yani böyle isim sıralaması gibi olmasın ama Cemal Süreyya'yı çok severim. Orhan Veli'yi çok severim. Nazım Hikmet'i çok severim. Çok isim sayabilirim bununla alakalı. Hani Turgut Uyar'ı çok severim. Çok Orhan Kemal'i çok, ya bir sürü isim sayabilirim. Evet. Bu aralar hatta biraz önce söyleyecektim de unuttum. Eduardo Galeano muydu? Galeano mu? Yanlış söylüyorsam özür dilerim. İkisi de doğru olabilir, ikisi de yanlış olabilir. Onu bu ara çok okuyorum, onu çok seviyorum. Onun Kadınlar diye bir kitabı var. Dünya üzerine gelmiş, isminden söz ettirmiş, öldürülmüş ya da idam edilmiş kahraman Affi gibi kadınlar var. Tavsiye ederim onu. Evet. Ya, O da bize tavsiye olsun. ya, kitaplığım çok keyifli ve geniş, okuyorum yani. Orhan Pamuk da okuyorum, ne bileyim Hasan Ali Topbaş da okuyorum. İşte ne bileyim, seviyorum ya. O şeyi ayırt edenlerden değilimdir ben. Ha, bu kötüymüş, bu iyiymiş diye bir şey. Bir şey bilmeden ona karar veremezsin. Ve
okuyup bitirdiğim bir şey de kötü değildir sen okuduğuna göre. Öyle. Aynen. Bir de iyisi de ya da kötüsü sana bir şey katar Kesinlikle. günün sonunda. O yüzden Kesinlikle. okumak bir de farklı Çok bir şey. keyifli. Daha az yapıyoruz son zamanlarda Aynen öyle. ama çok faydalı bir şey Ama olduğunu bu ara düşünüyorum. sen de bana yardımcı olursan sevinirim. Onu herkese tavsiye ederim. Büyümenin Türkçe tarihi. Önemli Türk yazarlarının, bugünün önemli yazarlarına okuduktan sonra kattığı duygusuyla beraber öykülerini, hikayelerini yazmışlar. Tavsiye ederim yani, müthiş. Evet, hemen Müthiş. ben de o notlarımı aldım. Antik kentleri ben çok severim. Evet. Ziyaret etmeyi de çok severim. Hı hı. Tabii siz şimdi çocuk biraz daha büyüdükten sonra siz de başlarsınız yavaş yavaş Hı o şeylere. Çünkü belirli bir Tırmanmayı yaşa çok kadar sevmiyor. şey olmuyor. Yani çocukla antik kente gitmek Evet. çok mümkün olmuyor, onun farkındayım ama hani en son gittiğin antik kent, gitmeyi çok istediğin antik kent, merak ettiğin var mı? Efes'e gittim, çok oluyor tabii ki Hı hı. o antik kente. Çanakkale'de, Babakale'ye sanırım yakın. Oraya gitmiştik en son, onu hatırlıyorum. Roma'da çok gezdik Dido'yla beraber. Dediğim gibi o liste Didem'de. Bodrum'a çok gidiyor musunuz? Evet, aile O orada zaman ben yaşıyor. o zaman ben bir antik kent önereyim. Lütfen. Stratonikya. Evet, ben Bodrum'a görüyorum çok onu. yakın. Kahverengi tabelayı da çok seviyorum, ben Evet, görüyorum. Stratonikya. Boş bulduğumuz zamanlar giriyoruz. Peki buna da sözümüz olsun. Evet. Çünkü orada da hani yani milattan önceden işte 1920'lere kadar gelen bir aralık var. Yani düne kadar yaşamın devam ettiği bir antik kent. O yüzden Cumhuriyet dönemini de kapsayan bir tarafı olduğu için Bunun bana için- çok etkileyici bunun için gelmişti. teşekkür ederim, süper. O yüzden kazı çalışmaları da devam ediyor. Mesela hani Bodrum'a sık gidildiği için o aklıma geldi. İzmir'de Teos var. Teos'a gittim. Hı. Teos'a gittim. O- Ama Bodrum'a ona hiç gitmedim. Ama güzelmiş. Tamam, okey, Orası bunu da unutmayacağım. orayı ben tavsiye etmiş Anlaştık, olayım. tamam. Tabii benim de en son gittiğim tiyatro oyununu söyleyeyim, Afife. Afife. Benim de en son gittiğim tiyatro oyunu Afife. Çok Rica teşekkürler ederim. bu keyifli küçük sohbetimiz için. Ama böyle pat diye sorunca insanın aklına gelmiyor. Bir de son zamanlarda hepimiz isimleri unutuyoruz. Ben Her o şeyin konuda ismini unutuyoruz. profesyonelimdir ama şey değil, inan ki pat diye sorunca değil, dürüst davrandım gerçekten, samimi söylüyorum. Yani yaptığım ve yapmadığım şeyleri böyle tecrübe pilavı gibi çevirmeye gerek yok. Evet, yani hepimizin Samimi bir yapmadığı... muhabbet dönüyor, o yüzden Aynen, samimi davranıyorum. aynen. Hepimizin yapamadığı pek çok şey var. Ben işin içinde olmama rağmen kaç senedir gidemediğim oyunlar, göremediğim Bir sürü şey sergiler var. oluyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Bir Doğru. de küçük bebek olunca 4 Evet yaşında ya. hiç Sonra kolay baksana değil. Demet'in peşinden dolaşıyor. Demet'inki Evet, burada. Bizimki yine evet. evde yani, Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.